Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 24 Ağustos Cumartesi. Bugün şu ana kadarki yaklaşımımızı alt üst ediyoruz arkadaşlar ve tersten bakıyoruz olaylara ve şu soruyu cevaplıyoruz. Satranç nasıl oynanmaz? Aslında bu da doğal olarak bizim satrancı nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili bize ipuçları verecek ama şöyle bir faydası olacak bize. Bir şeyin nasıl yapılmaması gerektiğini öğrenirsek aslında doğal olarak nasıl yapmamız gerektiğini anlamış oluruz. Onunla ilgili ipuçları elde etmiş oluruz. Bize de şöyle bir faydası olur. Farklı bir bakış açısıyla bakarız ve belki şu ana kadar ihmal ettiğimiz, gözden kaçırdığımız şeylerin farkına varmış oluruz. Bu sorunun cevabı da aslında uzun. Bir videoyla bitirmek mümkün değil ama ileriki videolarda ben buna devam edeceğim. Bugün ilk girişimizi yapacağız. Hadi gelin bakalım arkadaşlar, satranç nasıl oynanmaz? Nasıl satranç oynanmaz sorusuna vereceğimiz cevap birçok alt madde içeriyor arkadaşlar. Birinci madde çok hızlı oynanmaz. Bu ne demek? Hemen gelin iki tane örnekle bakalım. Öncelikle vezir gambitinden bir pozisyon göstereceğim. Bu hamleler standart ve dördüncü hamlede beyaz siyahın atını açmaz alıyor. Çünkü arka çaprazda vezir var. Burada büyük ustalar genellikle file 7 ile veya at b7 ile devam edebiliyorlar. Burada siyahın at b7 ile devam ederek atını atla koruduğunu düşünelim. Burada aslına bakacak olursanız acemi, heyecanlı bir oyuncu hemen şunu görebilir. Ben bu piyonu alırım. Rakip bu piyonu alınca at da alırsam at açmazda olduğu için gördüğünüz gibi piyon kazandım. İşte bu tür durumlarda arkadaşlar aceleci davranmamamız gerekiyor ve konumu anlayarak, düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü burada aslında siyah bir tuzak kurmuş oluyor bu hamleyle. Aslında siyah piyon kaybetmiyor. Hatta beyaz yanlışlıkla bu devam piyonuna girerse gördüğünüz gibi şu anda beyaz piyon kazanmış gibi görünüyor. Halbuki at d5 hamlesi sonrasında siyahın veziri gitmiş gibi görünse de siyah oyunu kazanıyor arkadaşlar ki şuna da değinmek istiyorum. Çok büyük ihtimalle siyahla at b7 oynayan oyuncuların birçoğu da burada böyle bir tuzak olduğunu bilmiyorlar. Devam edelim. Beyaz veziri aldıktan sonra siyahın şahı var. Şu anda beyazın veziri önünü kapatmaktan başka çaresi yok. Siyah veziri alıyor ve şahla fili de aldıktan sonra siyah gördüğünüz gibi bir at net önde kaldı ve siyah oyunu kazandı. Bu nedenle çok aceleci hareket etmiyoruz. Ki bununla ilgili bir örnek daha göstereyim İskandinav defansından. Beyaz E4 oynadığını düşünelim. D5, E5, vezir D5, at C3 ile vezire basıyoruz. Vezir yerine geri kaçınca D4. At C6 ile şimdi piyona basıyor siyah. İki aletle birlikte beyaz at F3 ile koruyor. Fil G4. Şimdi at açmaz aldı siyah. Bu nedenle at D4 gerçek bir tehdit. Çünkü iki taşla birlikte basıyoruz. At da açmaz da. Burada bunu görerek beyaz D5 ile piyonu bir ileri sürüyor ve burada arkadaşlar siyahın düşünmesi lazım. Dikkatli olması lazım. Ama siyah düşünmeden işte tam bu konuda aceleci ve cezbedici bir hamle gibi görünüyor göze. Çünkü at E5 çok cazip bir hamle arkadaşlar. Bakın ata basıyor. At açmaz da. Gayet güzel. Hiç düşünmezseniz hemen bu hamleyi yapabilirsiniz ki siyah bu hamleyi yaptığını düşünün ve siyah oyunu kaybeder. İşte bu şekilde aceleci hareket etmememiz lazım. Niye kaybeder? Çünkü burada güzel at E5 önemli hamlesinden sonra beyazın veziri düşmüş gibi görünüyor ama beyaz vezir de oyunda geri kazanacak. Fil B5 hamlesi sonra siyah oyunu kaybeder. Örnek bakalım. Piyon C6 sonrası D çarpı C6. Örnek birçok hamle var ama hepsi kaybediyor. Örneğin mesela şu anda siyahın vezir C7 ile şahına D8 karesini açtığını düşünelim. Vezir C7 sonrası CB7 açarak şah ve şu anda şahı hareket ettirmekten başka şansı görünmüyor. Çünkü tek diğer hamle veziri önüne sokmak, yine bir şey değişmeyecek. Şah D8 sonrasında beyaz vezire çıkar. Vezirleri kırıştıktan sonra da gördüğünüz gibi beyazın fil aldığını düşünelim arkadaşlar. Beyaz iki figür önde kaldı. Bu nedenle satranç nasıl oynanmaza ilk madde olarak şunu diyoruz. Çok aceleci, böyle duygularına kapılarak cezbedici hamlelerin peşinden hızlıca giderek oynanmaz arkadaşlar. Şimdi gelin başka hangi maddemiz var nasıl oynanmazla ilgili. İkinci söyleyeceğim şey rakibe fazla güvenilmez arkadaşlar. Yani şu demek, mesela turnuvalarda benim de başıma geliyordu. Psikolojik olarak rakip sizden çok güçlüyse bir hamle yaptığı zaman bir taş feda ettiği zaman genellikle diyorsunuz ki rakip bunu hesaplamıştır, ben şey yapmayayım. Mesela o taşı almayayım veya şunu yapmayayım. Rakibe güveniyorsunuz. Halbuki arkadaşlar bunu yapmamamız lazım. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun bizim net varyant hesabı yapmamız lazım. Burada bir örnek var. Şimdi bu örnekte siyahın bizim rakibimiz olduğunu düşünelim ve siyahın hamlesine rakibe güvenip güvenmemele ilgili bakalım ne olacak. Şimdi burada siyah fil A6 ile kaleye bassın ve biz beyazı şöyle düşünelim. Şimdi burada aslında B5 oynayıp çatal takabiliriz.
Ama hızlıca şöyle düşünebiliriz. Diyebiliriz ki rakip zaten yeteri kadar iyi bir oyuncu. B5 muhtemelen bu kadar basit bir şey görmemiş olamaz. Çünkü B5 sonrası çatal yediği için fil alıyor ve biz de atla alıyoruz. Figür kazanıyoruz. Bu kadar basit bir şey görmemiş olamaz diye düşünürüz. Neyi düşünmüştür rakip? Biz B5 oynadığımız zaman rakibin at C3 hamlesi var. Ve at C3'e şimdi vezirimize bastığı için mecburen hemen at almak zorundayız. At alınca da fille piyon alıyor. Yine kaleye basıyor ve bir piyon kazanıyor. Piyonumuz da gitti. Hızlıca bunu hesaplayıp ne yaparız arkadaşlar? B5 oynamayıp belki kaleye E1 oynayabiliriz. Halbuki arkadaşlar rakibe güvenmemeliyiz. Daha dikkatli olmalıyız. B5 hamlesi doğru hamle. Çünkü B5'e şimdi rakip at C3 ile atımızı alırsa, vezirimize basarsa tabii ki bir şeyler yapmamız gerekiyor ama vezir D3 hamlesini mesela görebiliriz. Buradan şu anda mat istiyoruz. Batarya var gördüğünüz gibi fil arkasında. Şimdi siyahın buna karşı bir şey yapması lazım. G6 yapabilir. G6'ya şimdi arkadaşlar fille at aldığımız zaman gördüğünüz gibi çatal gerçek oldu ve siyah bir figür kaybetti. Ve siyah oyunu kaybetti. Gördüğünüz gibi rakibin hamlelerine sizden güçlü olsa bile güvenmemelisiniz. Dikkatli bir şekilde hesaplamalısınız. Şimdi 3. madde satrançtan sonra oynamazla ilgili bilgisayara çok güvenilmez arkadaşlar. Özellikle çağımızda herkes bilgisayar şunu dedi, bilgisayar bunu dedi. Çok takılınıyor bilgisayara. Bu yanlış arkadaşlar. Şu bakın konuma. Bu konumda bilgisayar beyaza kazanç veriyor. Çok ilginçtir. Beyaz tam 4 piyon fazlası var. Bir fil fazlası var ama bu teorik bir beraberlik arkadaşlar. Çünkü siyah şah devamlı burada sağa sola giderek beraberlik yapıyor. Hadi diyelim ki hocam bu teorik bir konum. Böyle konum mu olur? Tamam, size gelin pratik bir konum göstereyim arkadaşlar. Bu da pratikten bir konum. Nakamura ile Serper isimli oyuncunun, Nakamura beyaz siyahlarla oynuyor. 2004 yılında oynamış oldukları bölüm. Bu konumu bilgisayara girdiğiniz zaman arkadaşlar siyaha kazanç veriyor. Halbuki siyah oyunu kazanamıyor arkadaşlar. Çünkü beyaz şah basitçe şah F1, şah G1, şah H1'e geldikten sonra burada salıncak hareketi deniyor arkadaşlar. Devamlı H1, G1'de hareket ettiği zaman siyah oyunu kazanamıyor. Çünkü konum öyle bir dizilmiş şekilde ki beyaz şah köşeden çıkarılamıyor. Oyun şöyle devam etmiş. Dediğim gibi beyaz şah hızlıca köşeye gidiyor. Şimdi bu piyonu siyah eninde sonunda almak zorunda. Ve şimdi beyaz bu piyonu ileri sürerek tehdit etmiş vezire çıkacağım diye. Siyah filiyle almış. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar varyant hesaplarına çok girmiyorum. Artık bu beyaz şahı buradan çıkarmak imkansız. Fili buraya oynasanız bu kareyi tutacaksınız. Bu sefer oyun pata kalacak. Çünkü burayı piyon tutuyor. Burayı fil tutacak. Fili de oraya oynayamıyoruz. Siyah şah devamlı sağa sola gidiyor ve siyah şahın F2'ye geldiğinde da beyaz piyon H4'e sürerek piyonunu almaya zorluyor ve oyun berabere bitiyor. Bugün arkadaşlar 3 tane maddeye baktık. Çok hızlı hamle yapmamalıyız. Bugün açılışla ilgili hamlelere baktım. İleride oyun ortası ve oyun sonunda da hızlı hamleler yapmamalıyız. Bununla ilgili konumlar da göstereceğim. Rakibe çok güvenmemeliyiz. Biz devamlı şüpheci yaklaşmalıyız. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun. Doğru varyantları hesaplamalıyız ve bilgisayar arkadaşlar çok fazla bel bağlamamalıyız. Özellikle genellikle insan oyunculara karşı oynayıp mümkünse bilgisayardan mümkün olduğu kadar az yardım almalıyız. Dedikten sonra bugünkü videoyu arkadaşlar burada bitiriyorum. Umut ediyorum faydalı oldu. Bu seri devam edecek. Videoyu bitirmeden önce de her zamanki duyurumda yapayım. Lütfen kanalıma abone olan sizler videolarımı beğenerek, şu ana kadar abone olmamışlar da abone olarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.